Merhaba balıklar, Temmuz 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çelik Odasınız efendim. Şöyle öncelikle bir Temmuz ayı giriş enerjilerine bakalım, ardından da astrolojik gündeme geçeceğim. Temmuz ayı sizlere kalpten yaşama, aşkı büyütme ve yaratıcılığı ifade etme fırsatları getiriyor. Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda 5. evinizde aydınlatıyorlar. Bu etki aşk hayatınızı canlandırırken çocuklarla ilgili güzel gelişmeler, sanatsal başarılar ve yaşamdan keyif alma kapasitenizi arttırıyor. Yeni bir aşka yelken açabilir, sahneye çıkabilir, yaratıcılığınızı dünyaya gösterebilirsiniz. Ruhunuzu doyuran şeylere yönelmenin tam zamanı. Merkür ise Aslan burcunda 6. evinizde, günlük rutinlerinizde iletişim trafiğini arttırıyor. İş ortamınızda zihinsel olarak yoğun bir dönem yaşayabilirsiniz. Ancak Merkür ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Arka planda dönen gizli gündemlere, iş ortamındaki güç mücadelelerine ya da sağlıksal kaygılara dikkat çekiyor. Takıntılara kapılmadan ilerlemeniz gereken bir dönem. Neyse ki Satürn Merkür'e bir destekleyici açı yapıyor ki sorumluluk bilinciyle karar almanızı kolaylaşsın. Sağlığınızla ilgili kalıcı düzenlemeler yapabilir. İş hayatınızda daha disiplinli ve planlı bir düzene geçebilirsiniz. Bu açı zihinsel netlik getirirken sizi daha verimli de kılacaktır. Mars ve Ay ise Başak Burcu'nda 7. evinizde yoğun bir enerji, ikili ilişkilerde mücadeleler, yüzleşmeler ya da tutkulu gelişmeler gündeme gelebilir. Partnerinizle aranızda dinamik bir süreç yaşanabilir. Karşılıklı anlayış ve dengeli iletişim bu dönemin daha yapıcı kılacaktır. Venüs ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu 3. evinizde sürprizli haberler, ani seyahat planları ya da iletişimde ani değişimleri beraberinde getirebilir. Sosyal medya, yazı işleri, eğitim veya kardeşlerle ilgili sıra dışı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu dönem bilgi alışverişi çok hızlı, ilham verici ve şaşırtıcı olabilir. Ay düğümleri ise Balık Başak aksında zihinsel kontrolü bırakıp daha akışta olmanızı, sezgilere kurak vermenizi öğütlüyor. Siz zaten bunu en iyi siz bilirsiniz. Fazla analizden uzaklaşıp duygulara ve sezgisel bilgeliğe yönelmek için bu dönemden faydalanabilirsiniz. Güneş ile Mars arasında destekleyici açılar var. Hem aşk hem ilişkiler alanında güçlü motivasyonlar yaratıyor. İçsel tutkunuzu dış dünyaya daha açık bir şekilde yansıtabilirsiniz. Hem özel hayatınızda hem iş ortaklıklarında cesur adımlar atabilirsiniz. Sonuç olarak Temmuz ayı sizler için aşkın, yaratımın, ilişkilerin ve kişisel şifanın ayı. Hem duygusal hem ruhsal olarak yükseleceğiniz bir süreçtesiniz. Evren kalbinizin sesini takip ettiğinizde size gereken her şeyi sunacaktır. Efendim, Temmuz ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Efendim, her şey için, desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgili yükselen balıklar, Temmuz ayı sizin için aşk, çocuklar, yaratıcılık, çalışma ortamı ve ailevi konular ekseninde oldukça yoğun geçecek. Ateş, hava elementinin baskın olduğu bu ayda duygusal konularda hızlı değişimler yaşanabilir. İçsel huzurunuzu korumak için farkındalıkla hareket etmeniz gerekebilir. 4 Temmuz'da Venüs ve Uranüs Boğa burcunun 29 derecesinde kavuşuyorlar. Kardeşler, yakın çevre, kısa yolculuklar ya da eğitimle ilgili alanlarda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Aniden alınan bir karar, yeni bir fikir ya da şaşırtıcı bir haber gündeminizi değiştirebilir. Aynı gün Satürn de durağanlaşıyor ve retroya hazırlanıyor. Hayatınızı daha yapılandırılmış bir temine oturtmanız gerekecek. 5 Temmuz'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Ailevi ilişkilerde yumuşama, evde daha huzurlu bir atmosfer yaratma eğilimi artıyor. Aynı zamanda ev dekorasyonu, tadilat ve estetik konularla ilgilenmek için güzel bir dönem. 8 Temmuz'da Uranüs de İkizler Burcu'na geçiyor ve önümüzdeki yıllar boyunca, yani 7 yıl boyunca ailevi konularda büyük bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Yer değişiklikleri, ev teknolojilerinde yenilikler ya da aile bireyleriyle ilişkilerde özgürleşme temaları öne çıkabilir. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Sosyal çevreniz, projeleriniz ve arkadaşlık ilişkileriniz üzerinde etkili olacak. Ay düğümleriyle olan
mistik dörtgen sayesinde kariyer hedeflerinizle bağlantılı önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ama önce bir yönsüzlük yaşarsınız, ardından yönünüzü bulursunuz. Arkadaş çevrenizden biriyle ilgili bir karar alabilir ya da geleceğe dair projelerinizde kadersel bir yön değişikliği söz konusu olabilir. 13 Temmuz'da Satürn, Uranüs ve Plüton arasında güzel açılar var. Bu uzun vadeli hedefleriniz konusunda sizi destekliyor. Eğitim, iletişim, zihinsel projeler ya da teknoloji alanlarında sağlam temelli adımlar atabilirsiniz. 16 Temmuz'da Venüs ile Merkür arasında, Ay ile Güneş arasında oluşan uyumlu açılar var. Ev hayatınızı ve duygusal ilişkilerinizi destekliyor. Sevdiklerinizle yapacağınız samimi konuşmalar sizi duygusal anlamda güçlendirebilir. 18 Temmuz'da Merkür Retrosu başlıyor. Bu retro iş ortamınızda, günlük rutinlerinizde ve sağlığınızla ilgili konularda bazı aksamalara ya da geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalı. Yazılı iletişimlerde detayları gözden kaçırmamalısınız. 21 Temmuz'da Mars Güney Ay düğümü ile Başak Burcu'nda kavuşacak. Bu durum ikili ilişkilerde geçmişe dönük konuları yeniden gündeme getirebilir. Evlilik, ortaklık ya da uzun süreli ilişkilerde eski yaraların şifalanması beklenebilir. Aynı zamanda Venüs bu kavuşuma kare açı yaparken ilişkilerde gerilimli anlarda doğabilir. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve gündelik yaşamınız, sağlığınız ve iş ortamınız vurgulanmaya başlıyor. Yeni bir düzen kurmak, sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için destekleyici bir dönemdesiniz. 23 Temmuz'dan itibaren Güneş ve Plüton arasında bir karşıtlık oluşuyor. 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu arada dikkatli olmakta fayda var. İş ortamınızda ya da sağlıkla ilgili konularda baskı ve stres yaratabilir. Otorite figürleriyle çatışmalardan uzak durmalısınız. Psikolojik olarak sizi zorlayan temaları dönüştürmeye odaklanmalısınız. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay yeni bir iş düzeni, sağlıklı yaşam kararları ya da günlük alışkanlıkları değiştirme isteği doğurabilir. Neptün ve Satürn'den gelen destekler disiplinli bir yenilenme sürecini sunarken Plüton karşıtlığı ise eski bir kalıbı kırmanız gerektiğini gösteriyor. 25 Temmuz'da Venüs ile Mars arasında oluşan kare açı aile içindeki ilişkilerde ya da partnerinizle yaşadığınız ortamda çatışmalara neden olabilir. Karşı tarafı anlamaya çalışmak ve esnek olmak bu sert etkiyi yumuşatacaktır. Ve 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte aşk hayatınızda daha romantik, koruyucu ve duygusal bir dönem başlıyor. Ancak Venüs'ün Satürn ve Neptün kavuşumuna yaptığı kare gerçekçi olmayan beklentilerle yüzleşmenizi de getirir. Aynı gün Plüton'un Ay'a yaptığı kare açı ailevi bir konuda baskı yaratan bir durumu netleştirmenize vesile olabilir. Sevgili yükselen balıklar, Temmuz ayında içsel gücünüzü yeniden yapılandıracak, ilişkiler ve sorumluluklar arasında denge kurmayı öğreneceksiniz. Geçmişten gelen meseleleri şefkatle dönüştürmek ve geleceğe güvenle adım atmak sizin için çok kıymetli olacak. Verimli ve mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.